Evet efendim, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya'da aslında Endonezya'nın en uzak adalarından biri olan, belki en uzak adası olan Papua'ya gidiyoruz. Papua bölgesine. Neden gidiyoruz? Yol boyunca anlatacağım. Allah'a emanet ol oğlum. Hadi, Çok çok selam yolunuz açık söyle. olsun, selam söyle. Hadi Öpüyorum görüşürüz. seni. Hadi Kendine Allah'a iyi emanet. bak. Hadi. Hadi bay. Açık asansörü kapısını. Allah'ım yardım etsin Hadi bay bay. inşallah. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum. Evet efendim, gidiyoruz. Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya'da ne yapacağız? Aslında yaklaşık 8 ay önce tanıştığım kız arkadaşımla, Reski ile aslında onunla ilk defa fiziksel olarak tanışmaya ve ailesiyle de tanışmaya gidiyoruz ve bugün günlerden 15 Mart, 16 Mart gece yarısında uçuşumuz var. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi yolculuk nasıl olacak? Yolculuk şöyle olacak. Aslında buradan ilk olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçiyoruz metro ile. Metroda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın daha doğrusu orada Hava İst var. Hava İst ile İstanbul Havalimanı'na geçeceğiz. Ondan sonra orada epey bir süre bekleyeceğiz. Epey bir süre bekledikten sonra uçuşumuz olacak. Havalimanı bu yöndeki son istasyonumuzdur. Havalimanı terminaline bilet katından geçiş yapabilirsiniz. Next station, Sabiha Gökçen Airport. Fena fena kaynıyor. Gidiyoruz. Şu hemen sağ taraf direkt Sabiha'nın içine doğru gidiyor ama bizim hava istebileceğimiz yer bu tarafta. Yani şöyle 2 numaralı çıkıştan çıktığınız zaman şimdi birazdan karşıya geçeceğiz. Karşıda orada hava istlere binebiliriz. Şimdi geldik hava iste. 7.50'de aslında 7.50'de binmemiz gerekiyor. Şu an saat 8 oldu. Tam göstermiyor ama şimdi İstanbul Havalimanı'ndan gelenler burada indiler. Onlar bavullarını alıyorlar. Ardından biz yeni yolcular olarak bineceğiz oraya. Bakalım şu anda alıyorlar. Şöyle vereyim. Bunları kaybettim. 54 tamamdır. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi biniyoruz. Bagaj numaramız. Hadi iyi yolculuklar. Şöyle iki ortadan. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol, bakayım. Görüşürüz. Evet. Geldik arkadaşlar. Neredeyiz? İstanbul Airport'tayız. İlk defa geldim ben de. Şöyle göstereyim etrafa size. Gayet güzel ve büyük duruyor. Her yer. Hava İst'e geldik. Hava İst orada duruyor zaten. Şimdi yavaştan içeriye doğru geçeceğiz. Evet, şimdi gözlüğü taktım çünkü sağa solu görmek lazım. O yüzden böyle bir entelektüel moduna girdik. Öyle ki kaçırmayalım tabelaları diye. Normalde 2.25'tir numarası efendim. Bilgimiz olsun. Böyle iki ayrı kapısı var. İç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş diye herhalde buradan gideceğiz biz. Anladığım kadarıyla ya da değişiyor mu bilmiyorum. Bir bakalım, deneyeceğiz biz de. Ha, güzel açılmış oldu. Çok iyi. Ama aynı yere çıkıyor yani ikisi de. Ne amaçlı soldan verdiler onu bilmiyorum.
Reis. Evet, bilemedim. Burada görevli alanları var ama şu an boş. Belki uçuş saati çok ileride diye. Yani 1.25 geçe biniş saati uçuşa. 2.25'te de kalkıyor. Şu anda saate bakalım. Şu anda saat. Çok ters yerlere koyuyorum telefonu. Şu anda saat 10.27. Burada otomatik. İçleri Pardon. yapışıyor. Şöyle. Tamamdır. Tutuyor birbirini bu. Bir de şöyle yaparsak kolay olur. Gönder butonuna basın. Evet. Tamam. Şimdi buradan size bir bilgi fişi gelecek. İşlem bu kadar. Bir tuşla. Çok teşekkürler sana. İşimizi de aldık. Şöyle. Onu da göstermiş olduk. Buradasınız. Burada otomatik kendimizin yaptığı bir yer yok mu ya? Türk vatandaşları. Sağ olun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kameraya bakalım. Evet, geçtik şimdi pasaport kontrolünde. Kendimizin okuttuğu bir yer var mıydı onu bilmiyorum. Dediler ama gözlüksüz daha yakışıklıymış. Kendimizin okuttuğu bir yer var mıydı onu bilmiyorum ama bakalım, devam ediyoruz şimdi. Şöyle güzel bir yer buldum, sessiz sakin. Buradan biraz uçakları da izleyebiliyoruz. Keyifli oluyor yani. Burada şarj noktaları da bulabilirsiniz böyle. Hemen oturağınızın yanında. Aynı şekilde şu masada da var. Şurada. O açıdan rahat oluyor. Şimdi telefonumu da şarja takacağım. Evet, beklerken çizi yiyoruz. Çizi iyidir. Hayat kurtarır. Dosttur. Sponsorluk değildir, onu da belirteyim de. Çok sponsorluk gibi davrandım ama değil yani. Kötü oyunculuk falan yapıyorum. Evet, B16'ya doğru gidiyoruz şimdi. B16 kapı belli oldu. Aslında giderken biraz tabii şey hakkında bilgi vermek iyidir. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Yaklaşık 15.800 kilometre yolculuk yapacağız. Dünyanın en büyük ada ülkesi efendim Endonezya ve yaklaşık olarak 17.000'den fazla adadan oluşuyor. Ve 280 milyon kişi yaşıyor. Bayağı büyük de bir nüfusu var. Tarih boyunca farklı farklı krallıklar olmuş. Her adada, her bölgede yerel yönetimler de varmış. Krallıklar varmış aslında ve bunlardan en çok bilineni özellikle Sriwijaya ve Majapahit krallıkları var. Ve bu iki krallık da Güneydoğu Asya'da çok güçlü deniz imparatorlukları. Tabii ne oluyor sonrasında? 16. yüzyılda Avrupalılar geliyor her yere geldiği gibi. Baharat ticareti için, yani baharat çok bol olduğu için o bölgede. Tabii ticaret diyorum ama sonrasında bu bir sömürüye dönüşüyor. Onun için Avrupalılar bu bölgeye gelmeye başlıyor. Sonrasında da Hollandalılar bölgeyi kontrolleri altına alıyorlar ve uzun yıllar aslında orası Hollanda Doğu Hint adaları gibi anılıyor. Bu şekilde ele alınıyor orası. O şekilde yönetiliyor aslında. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında Japonya'da Endonezya'yı işgal ediyor. Ve yaklaşık olarak 3 yıl boyunca Japon işgali altında kalıyor aynı şekilde orası. Savaş dönemi bittikten sonra da aslında o savaş döneminin sonlarına doğru Endonezyalı liderler Sukarno ve Muhammad Hatta ile birlikte 17 Ağustos 1945'te Endonezya bağımsızlığını ilan etmiş oluyor. Hollanda tabii ki bunu hemen kabul etmiyor en başta.
Bir süre tabii ki bir çatışma durumu sürüyor, devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl süren bir mücadele oluyor aslında. Ve resmi olarak 1949 yılında Endonezya tamamen bağımsız olmuş oluyor. Bağımsızlığını tamamen resmileştirmiş oluyor aslında. Haritaya baktığımız zaman tabii ki Endonezya çok büyük bir ülke ve birkaç ana ada bölgesinden oluşuyor Endonezya efendim. Batı tarafında Sumatra var. Yani haritada bakacak olursak batı tarafında Sumatra var. Orta bölgede Java adası var. Ve ülkenin başkenti de aslında Jakarta'da, orada bulunuyor. Şimdi ben ilk olarak oraya gideceğim. Yani Jakarta'ya gideceğim ilk olarak. Aynı zamanda Endonezya'nın en kalabalık adası. Yani Java adası. Onu da belirtmek gerekiyor burada. Java'nın doğusunda hepimizin çok iyi bildiği neresi var? Bali var mesela. Bali görüyoruz ya da Lombok var. Lombok'u görüyoruz orada. Turistik, daha çok böyle turistler açısından popüler olan adalar var. Sonrasında daha doğuya gittiğimizde Sulawesi ve Maluku adaları geliyor. En doğuda ise aslında benim gideceğim bölge, yani Endonezya'nın en uzak adası, en doğuda bulunan adası. Artık yani Papua Yeni Gine'ye yakın olan, farklı bir ülkeye yakın olan tarafı Papua bölgesi var. Ben de o bölgeye gideceğim. Ve benim gideceğim şehirde Manokwari, yani Papua içerisinde Manokwari bölgesine gideceğim. Aslında Papua dünyanın en büyük ikinci adası olan New Guinea'nın bir parçası, yani New Guinea adasının bir parçası. Adanın Endonezya'ya bağlı olan tarafı var ya, o da Batı Papua olarak diye geçiyor zaten, yani Endonezya'ya bağlı olan tarafı. Elbette ben de Endonezya'ya bağlı olan tarafına gidiyorum. Doğusu ise dediğim gibi farklı bir ülke, yani Papua New Guinea ya da Papua Yeni Gine diye geçiyor. Bambaşka bir ülke oluyor orası da. Bir de tabii Papua hakkında çok konuşulan başka bir şey daha var, o da yamyamlık konusu var. Öyle bir durum söz konusu değil. Reski, kız arkadaşım adı Reski. Arada bir seni yerim falan diyor ama herhalde iltifat amaçlı söylüyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. Bugün çok güzel bir doğası var tabii ki Papua'nın. Ve tropik ormanları var. Mesela Raja Ampat diye yine takım adalardan oluşan harika, doğa harikası bir yer var orada da. Ve gerçekten görülmesi gereken yerler. Bakalım bu yolculukta beni ne bekliyor olacak? Şimdi İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Airport'ta bekliyoruz orada ve nereye gidecek onu göreceğiz birlikte. B16'ya doğru ilerleyelim. Evet, B16 burada. B16'ya doğru gideceğiz. Şuraya doğru. Tam şu kapıdan bineceğiz. Bagajı verdik şeye ama vermese miydim diye düşünüyorum ama önemli değil. Yani dediğim gibi transfersiz olduğu için çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Merhaba. Merhaba, Hoş kontrolünüz bulduk. nedir? Yardımcı olalım. 34C. Çekim mi yapıyorsunuz? Evet. Çekim yapmanız yasak ama. Tamam dedikten 3 saniye sonra lavaboda çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok uslu bir adamım. İşin şakası tabii ki onlara saygı duyduğum için çekim yapmadım. Uçuş boyunca ki keza tabii ki diğer insanları da rahatsız etmemek için. O yüzden o şirket politikasını anlıyorum. Sadece en son yani artık uçuş bittiğinde Jakarta Havalimanı'na geldiğimizde gördüğünüz gibi tam böyle uçuş böyle tekerin tos dediği böyle piste değdiği o anı kaydettim. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Sadece uçuşla ilgili şunu söyleyebilirim. Diz mesafesi çok kısaydı. Yani 11,5 saat sürdü. Direkt aktarmasız bir uçuş bu. 11,5 saat sürdü. Ve 11,5 saat boyunca diz mesafesi beni zorladı gerçekten. Çok rahat etmedim. Onu söylemek istiyorum. Ama onun dışında diğer bütün hizmetler harikaydı. Türk Hava Yolları'na teşekkür ederiz gerçekten hizmetleri için. Yani yemekler özellikle çok güzeldi. Harika bir servis vardı. O konuda
10 numarasınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, indik, geldik bakalım. Jakarta'dayız, Sukarno havalimanındayız. Şimdi artık pasaport kontrolü sonrasında bagajı da alalım ve artık bir sonraki uçuşu oradan geçmek lazım. Şarjım da bitiyor bu arada kameranın.